Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Deltapass 3S Plus'ın kullanımı ile ilgili kısaca bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Bu bilgiler içerisinde dedektörün 1. modda nasıl kullanıldığı, 4. modda nasıl kullanıldığı, menüsündeki parametrelerin ne iş yaptığını arazide uygulamalı olarak göstermeye çalışacağız. Yanımızda birkaç parça tuğla getirdik. Amacımız 4. modda tuğlayı sildirerek videoyu çekmek. Aynı zamanda 1. modda tuğlayı silmeden tepki verdiğini görmek veya tuğlayı sildirmek için gerekli olan diğer başka senaryoların nasıl olduğunu göstermek. Dedektörümüz, video çekeceğimiz için büyük başlığı kullanmayacağız. Küçük başlığımızı kullanacağız. Yani 32'lik başlığımızı kullanacağız. Şurada da bir tane bizim meşhur 1 gramlık altınımız var. Artık herkes tanıyor bu altını. Başlayalım. Önce dedektörümüzü kuruyoruz. Tabi bu kurma safhasında tutma koluna bobin takılıyor. Kablosu sarılıyor. Ve buradan kıstırılarak elinize ayağınıza dolanmayacak şekilde ve serbest kalmayacak şekilde sabitlenmesi sağlanıyor. Bobinimiz buraya tam takılıyor ve oturtuluyor. Akümüz de buraya tam takılıyor ve oturtuluyor. Buraya akünün diğer tarafını takıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey konnektörlerin yönüne takarken bakmamız icap ediyor. Şimdi dedektörümüzü açma işlemine geçeceğiz. Dedektörümüzü açma işlemi için öncelikle bobinimizi yerden belli bir seviye havaya kaldırıyoruz. Sebebi de şudur. Bu dedektör metal algıladığı zaman açılmaz. Siz evinizde ya da herhangi bir kapalı ortamda denediğiniz zaman da dolayısıyla açılmayacaktır. Gittiğiniz yerde de toprakta metal olup olmadığını bilmediğiniz için aletin açılmama olasılığı var. Bu olasılığı engellemek amaçlı bobini yerden belli bir seviye 40-50 santim metal algılamayacağı şekilde havaya kaldırıyoruz ve daha sonra dedektörü açmak için tune butonuna basarak ekran gelinceye kadar tune butonunu bırakmıyoruz. Ekran geldikten sonra tune butonunu bırakabiliriz. Bu safhadan sonra bir 15-20 saniye kadar dedektörün kendi kendine ayarlarını yapmasını, açılmasını ve kendini toparlamasını bekliyoruz. Ta ki dedektör bobin havadayken zemin sesi verinceye kadar bu pozisyonda kalacağız, bekleyeceğiz. Bekledim. Loading diyor. Açıldı. Bu arada bir ön bilgi. Zemin sesi bu. Zemin sesini duyuyorsunuz. Ön bilgi. Bazen kullanıcı arkadaşlar soruyorlar. Demin videoda dikkat eden arkadaşlar fark edeceklerdir. Dedektör ilk açıldığında pil seviyesi boş gösteriyordu. Dedektör ilk açıldığında ve tune yaptığında pil seviyesini dedektör siler. Daha sonra ölçüm yapar ve ekrana yazar. Beraberinde dedektör 14.4 volta kadar desteklediği için pil seviyeniz eğer kuru akü kullanıyorsanız bundan daha yukarıya çıkmaz. 14.4 voltluk eğer lityum pil kullanılıyorsa oradaki seviye maksimuma kadar çıkar. Bu da bir bilgi olarak kalsın. Şimdi 1. modda dedektörümüzü açtık. Zemin sesi verecek şekilde bobini havada tuttuk. Ekranımızda ne tür ayarlar var? Bunları bir görelim. Sense 3'te, mod 1'de, Average 4'te, frekans 3'te, TSPD 2'de, TLMT 9'da, Power 5'te, Light 3'te. Bunların detaylı anlatımını biraz sonra yapacağım. Kullanımla ilgili biraz bilgi verdikten sonra yapacağım. Şimdilik 1. mod, yani mineral silinmeyen mod, yani Lorenz'lerdeki delay modu olan moda tekabül eden modda bu dedektörün nasıl kullanıldığını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini kabataslak anlatmaya çalışacağız. Dedektörümüzü açtık. Zemin sesi verdikten sonra bobini toprak sesi alıncaya kadar indiriyoruz. Metal olan yere denk gelmişiz. Birazcık yana kayıyoruz. Bir daha indiriyoruz. Bakın. Bu seviyede dikkat ettiyseniz zemin sesi hızlanmaya başladı. Bu şu anlama geliyor. Bu şu anlama geliyor. Bobinimizi toprağa bu seviyeden daha fazla yaklaştırırsak alet toprağa sinyal verecek. Lorenz'lerde biliyorsunuz siz bunu kendiniz elde butona basarak ayarlıyorsunuz. Bizimkinde bunu alet kendisi ayarlıyor. Ya da istiyorsanız siz de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela indirelim toprağa sinyal verdiği seviye. Bu seviyedeyken bir kere 0 yaparsanız gene siz kendiniz ayarlamış oluyorsunuz ve bobini tekrar aşağı indirdiğinizde, yani toprağa yaklaştırdığınızda, daha fazla yaklaştırdığınızda gene toprak sesi alırsınız. Bu mod tüm pulse dedektörlerde, mineral silmeyen modlarda bu şekilde kullanılıyor. Bu ayardan sonra şöyle bir gezelim. Metal olan yerlerde bir algılamasına bakalım nasıl bir tepki veriyor alet. Gördüğünüz gibi bobinin yeri olan mesafesi değiştirilmiyor. Burada 50 santimde kola kutusunun üst tarafı mevcut. Gördüğünüz gibi burada tepkimiz devam ediyor. Dikkat ederseniz şöyle metal olmayan tarafa bir geçelim. Bekleyelim. Dikkat ederseniz şu anda zemin sesini alet kesti. Bunun nedeni
şurada gördüğünüz TSPD ayarımızın açık olması. TSPD demek aletin otomatik toprak ayarını kendi kendine sürekli olarak yapması anlamına gelir. TSPD açıksa sizin mineral değişimine göre ya da metal algılamasına göre aletiniz otomatik olarak kendini ayarlayacak anlamına gelir. Metalin üzerinde durduğunuz zaman da alet metali kendini ayarladığından dolayı metalin üzerinden ilk çıktığınızda metalsiz ortamda zemin sesini keser. Zaten zemin sesinin gelme amacı bu ayarın düzgün olduğunu sizin anlayabilmenizdir. Velhasılı eğer siz bir metal ya da herhangi bir algılamanın üzerinde biraz oyalandıktan sonra başka bir yere aramaya devam edecekseniz algılamanın üzerinden çıktıktan sonra ya bu zemin sesini duymak için beklemeniz icap eder ya da bir daha metalin üzerine gelelim, ayar yapmasını sağlayalım kendi kendine. Geçelim bu tarafa. Zemin sesi vermeyinceye kadar bekleyelim. Zemin sesi veriyor şu anda. Biraz bekleyelim. Zemin sesi vermeyeceği kadar olsun. Tamam, şimdi geçelim. Zemin sesi vermezken bir kere zero yaparsanız zemin sesi vermesini sağlayabilirsiniz. Yani böyle bir algılamanın üzerinden çıkınca zemin sesi gelmesi için ya beklemeniz lazım ya da bir kere zero yapmanız lazım. Mineral silmeyen modda tuğlanın algılandığını da gösterelim. Gördüğünüz gibi mineral silmeyen modda alet tuğlaları algılar ve değersiz olarak da zaten bilgi verir. Eğer mineral silmeyen modda tuğla algılanmasını istemiyorsanız yapılması gereken şey şudur. Otomatik toprak ayarını kapatmanız icap eder. Yani sıfır almanız icap eder. Ve tuğlanın üzerine gelerek algılama sırasında bir kere zero yapmanız icap eder. Bakın şu anda tuğlanın üzerinden çıkalım ya da tuğlaya gelelim. Alet tepki vermeyecektir. Tabi bu arada şöyle bir durum söz konusu. TSP'yi sıfır yaptığınız için zemin sesi vermesi de kesilecek aletin. Bu normal. Bu tarafa geçelim. Gene yok. Bu tarafa geçelim. Gene yok. Mesela bir ufak bir deneme yapalım. Şu bobini çek. Şu bizim 1 gramlık altın. Şunu iki tuğlanın arasına koyalım. Bu arada tuğlanın kalınlığını da gösterelim. Benim 4 parmağım kalınlığında bu tuğla. Yani performans testi yapmıyoruz. Sadece size göstermek amaçlı yapıyoruz bunu. Non-ferro olarak 80 olarak da zaten ayrımını da yaptı. Tamam. Şimdiye kadar sizlere birinci modda mineralin algılandığı modda toprak ayarı nasıl yapıldığı, gezmenin nasıl yapılacağı, mineral algılayan modda tuğlanın nasıl silineceğini kabataslak anlatmaya çalıştık. Şimdi biz otomatik toprak ayarını açalım. Otomatik toprak ayarını açtıktan sonra dedektörle mineral silme modu, yani Lorenz'lerdeki GND modunda nasıl kullanım olacağını göstermeye çalışalım. Otomatik toprak ayarını açtıktan sonra bir kere zero yapıp toprak sesi almaya başlayacağız. Şurada aletin toprağa öttüğünü bir gösterelim. Yanaştır, yapıştır iyice şöyle bir toprak. Tamam, şu anda toprağa sinyal alıyoruz. Kaldır. Dedektörümüzü 4. moda alacağız. Pardon. Dedektörümüzü 4. moda alacağız. İstersen tuğlaya balans yaparım. Direkt toprağa değil. Hı. Tamam. Şu anda görüyorsunuz balanslanmadığı için toprağa ötüyor. Bir balans yapalım. Balans yapmak için tune butonuna basıyoruz. Tunik yazısı gelinceye kadar bırakmıyoruz. Tunik yazısı geldiği zaman burada bir tane yukarıda ok göreceksiniz. Bu ok varken bobin bu şekilde havada olacak. Ok kayboldu mu aşağı indireceksiniz. Ok aşağıya gösterdiğimde bobin böyle ayar yapılması istenen yere indirilmiş olması gerekiyor. Şimdi çek bu tarafa doğru ve bir daha gel. Gördüğünüz gibi bir algılama yok. Bir mineralde bir ses verme yok. Tekrardan buraya altınımızı koyduk. Algılamamız devam ediyor. Çek. Hatta şöyle bir daha yanaştır da bobinin mesafesini de göstermeye çalışayım. Tamam, uzaklaştır. Şimdi bunu alalım. Buradan tekrardan bir daha tut sana zahmet. Görüldüğü gibi bir algılama yok. Bu da mineral silme, yani Lorenz'lerdeki GND moduydu. Arkadaşlar sanırım kullanımla ilgili 3 farklı kullanım şeklini göstermiş olduk. Bunlardan biri mineral algılayan modda bobinin yere sabit taşınarak kullanımı. İkincisi mineral algılayan modda toprak ya da mineralin sıfırlanarak, silinerek değil sıfırlanarak kullanımı. Üçüncüsü de Lorenz'lerdeki ground modu olan mineral silerek kullanımıydı. Şimdi bunları anlattıktan sonra size kabaca
menüdeki ayarların ne işe yaradığını baştan sona anlatmaya çalışacağım. Bunun için çok ses bizi rahatsız etmesin diye öncelikle cihazın şu TSP'sini 0 yapıp bobini toprağa indirebilir misin? Bir 0 yapacağım ki artık alet toprağa zemin sesi vermeyi kessin. Arkadaşlar ezan başladığı için videoyu kesmek zorunda kaldık. O yüzden ikinci bir parça olarak menüyü anlatacağız. Menüyü anlatırken ses gelmemesi için biz zemin sesini kapattık. O yüzden zemin sesi duymadan videoyu dinleyeceksiniz. Sırasıyla anlatacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sırada Sense var. Sense demek cihazın algılamaya göre vereceği sesin seviyesini arttırmak demek. Yani bir nevi hassasiyet demektir. Sense seviyesi yükseldikçe aletin algılamaya göre vereceği ses tepkisi daha yüksek olur. Yani daha hassas algılama meydana gelir. Mod, cihazın 6 adet çalışma modu vardır. Biz size bunlardan ikisini gösterdik bugün. Çünkü bu dedektörün görüntüsüz kullanımında bu ikisi sizin işinize yarayacak. Birincisi Lorenz'lerdeki delay modu, yani mineral silmeden kullanım. İkincisi Lorenz'lerdeki GND modu, yani mineral silerek kullanım. Tabi burada ikincisi dediğim mod 4 oluyor bizim mineral silme modumuz. AVR, arkadaşlar AVR filtreleme demektir. AVR yükseldikçe filtreleme oranı artar. Çok mecbur kalmadıkça bunu kullanmayın. Çok parazitlenme olan, elektriksel gürültü olan yerde kullanma zorunluluğunuz olursa bunu yükselterek aletin biraz daha elektriksel gürültüden gelen parazitle bağışıklığını arttırabilirsiniz. Ama tabi bu durumda aletin tepkimesi de daha yavaşlayacaktır. Bunu da bilerek ayarlamanız lazım. Frekans, zemin sesinin verilip verilmeyeceğini, verirse de ne kadar hızlı verileceğini ayarladığımız yerdir. Şimdi oraya bir gelelim isterseniz, size bir zemin sesi mevzusunu göstereyim. Şu anda 0 zemin sesi duymuyorsunuz. 1 yaptık. Bakın. Seyrekliğini dinleyin. Yükseltelim. 5 yaptık. İyice hızlandırdık. Tamam. TSP'de bu önemli bir ayar. TSP'de otomatik toprak ayarının açılıp kapatılacağı ve otomatik toprak ayarı açıldığı zaman da ne kadar hızlı ayar yapacağının ayarlandığı yer. Şimdi bunu uygulamalı göstermemiz lazım. Uygulamalı göstermek için öncelikle zemin sesini bir açık hale getirelim. Şöyle hafif hafif zemin sesi versin. Otomatik toprak ayarımızı öncelikle kapatalım. Dedektör birinci modda, yani mineral algılayacağı bobinin sabit gezdirilmesi gereken modda. Bu ne anlama geliyor? Siz eğer bir tuğla ya da bir mineralle sıfırlama yapmazsanız onu öteceği anlamına geliyor. Biz şimdi burada toprağa göre sıfırlama yapıp tuğlayı algılatarak TSP'nin pozisyonunu size göstermeye çalışacağız. TSP'yi öncelikle 0 yapalım. Şu anda aletin otomatik toprak ayarı kapalı. Bu ne anlama gelir? Bir algılamanın üzerinde alet ne kadar durarsa dursun, alet kendini otomatik olarak ayarlamayacak anlamına gelir. Tuğlanın üzerine gelelim, algılasın tuğlayı. Bırak bobinin üzerinde dursun mesela. Bekleyelim. Bakın, dikkat ederseniz herhangi bir şekilde algılamada azalma olmuyor. Algılama sürekli devam ediyor. Bu tarafa alalım. TSP'de şimdi yüksek bir ayar yapalım. Hızlı bir şekilde ayar yapabilmesi için. Mesela 6 yaptık. Tekrar gelelim. Koy üzerine bobini. Bakın, algılıyor. Algılama yavaş yavaş gidiyor. Bir süre sonra tamamen gidecek. Otomatik toprak ayarı bu oluyor. Şimdi zemin sesini bu tarafa geçtiğimiz zaman da kesecek. Çünkü alet ayarı tuğlaya göre yaptı. Buradaki ayarı ya bekleyerek kendini toplamasını sağlayacağız ya da 0 yaparak kendini toplamasını sağlayacağız. TLMT, bu otomatik toprak ayarının hangi seviyeye algılamaya kadar yapılacağını belirlenen ayardır. Bu biraz yeni başlayanların kafasını karıştırır. Dolayısıyla yeni başlayan arkadaşlar 9'da bıraksın. Tecrübeli arkadaşlar istediği seviyede ayarlayabilir. Power, büyük bobinde derinliği arttırmak amaçlı pulse süresinin yükseltildiği ayardır. Light da ekran ışığıdır. Açık, kapalı ve kısık olmak üzere 4 çeşit ekran ışığımız vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hayırlı günleriniz olsun.